Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar, sevgiler. Bugün yeni trend olan bezeli kurabiye tarifini paylaşacağım. Buyurun hiç vakit kaybetmeden tarifin detaylarına geçelim. Yoğurma kabına 200 gram oda ısısında yumuşamış tereyağını, 1 su bardağı pudra şekerini, 2 adet yumurta sarısını alıyorum ve spatula ile şöyle bir karıştırıyorum. Herkesin evinde kolaylıkla bulunabilen malzemelerle hazırlanan, görüntüsü şahane, dokusu muhteşem, lezzeti muhteşem bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Evet, tamamını karıştırdıktan sonra üzerine yavaş yavaş un ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Kurabiyemizde toplam 3 su bardağı un yeterli olacaktır. Unu lütfen yavaş ve kontrollü ekleyelim. Sert bir hamur değil, yumuşakça bir hamur olmalı. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Hamurumuz henüz cıvıkken hamurdan portakal büyüklüğünde bir parça ayırıyorum. Ve ayırdığım hamura bir dolu tatlı kaşığı kakao ilave ediyorum. Kalan hamura da yine aynı şekilde 1 yemek kaşığı un ilave ederek tekrar yoğuruyorum. Evet, kakaolu ve sade hamurumuz artık hazır. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettik. Bu arada bu kurabiye hamurunu tüm butik kurabiye tariflerinizde kullanabilirsiniz. Pişerken asla dağılma, yayılma olmuyor arkadaşlar. Ağızda dağılan çok güzel bir kıvamı var. Evet, şimdi sade hamurumuzu 2 yağlı kağıt arasına alarak merdane ile inceltelim. Ne çok ince olacak ne de çok kalın olacak arkadaşlar hamurumuz. Videoda gördüğünüz kalınlık kurabiyemiz için idealdir. Evet, hamurumuz artık hazır. Daire bir kesme aparatı veya bardak yardımıyla kurabiyelerimizi yuvarlak dilimler halinde şekillendirelim. Kurabiyelerimizi dikkatlice alarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde dizelim. Hazırladığımız kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10-12 dakika üzeri beyaz kalacak şekilde pişirelim. Kakaolu hamuru da yine aynı şekilde 2 yağlı kağıt arasında merdane ile açtım ve küçük bir duy kullanarak onu da minik daireler şeklinde kesiyorum. Eğer evinizde duy yoksa bu işlemi bir şişe kapağı yardımıyla da yapabilirsiniz. Evet, kurabiyelerimizi hazırladıktan sonra yine fırın tepsimize dizerek fırında pişmeye gönderiyoruz. Pişen kurabiyelerimizi oda ısısında ılımaya bırakalım. O sırada biz de kurabiyemizin bezesini hazırlamaya geçebiliriz. Bunun için bir kabın içerisine 2 yumurta akı, 1 fiske tuz ve 1 çay kaşığı elma sirkesi ilave ettim arkadaşlar. Videoda o kısım silinmiş. 1 çay kaşığı da elma sirkesi ilave ettikten sonra mikserle çırpmaya başlıyorum. Ve yavaş yavaş pudra şekeri ilave ederek çırpmaya devam ediyorum. Toplamda yarım su bardağı pudra şekeri kullanıyoruz. Bu kısmı hiç kesmeden bütün olarak gösteriyorum ki arkadaşlar kıvamını net olarak anlayabilirsiniz. Yaklaşık 2-3 dakika sonra tam kıvamında bezemiz hazır olacaktır. Evet, görmüş olduğunuz gibi krem şanti kıvamındaysa bezemiz hazır demektir. Diğer kurabiyelerimiz de fırından çıktı. Yine aynı şekilde onları da oda ısısında soğumaya bırakıyorum. Şimdi ılıyan kurabiyelerimizi tezgaha aldım. Kakaolu kurabiyelerimizin alt kısmına hazırlamış olduğum bezeden bir miktar sıkarak beyaz kurabiyemizin tam ortasına yerleştiriyorum. Etrafına da sıkma poşetine koymuş olduğum bezeden bu şekilde sıkıyorum. Kurabiyelerimizin tamamını aynı şekilde hazırlayalım. Üzerinde kullanmak için bir kase parça fındık kullanacağım. Fındıklarımızı bezelerimizin üzerine şöyle bir serpiştirelim. Görüntüsüyle, lezzetiyle gerçekten sıra dışı çok lezzetli bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Evet, hazırlamış olduğumuz kurabiyelerimizi tekrar fırın tepsimize dizelim ve önceden ısıtılmış 100 derece fırında 30-35 dakika daha pişmeye bırakalım. Kurabiyemizin beze kısmı da piştikten sonra kurabiyelerimiz artık servise hazırdır. Hemen sizler için sunuma hazırlayıp geliyorum.
Kurabiye ve beze severler bu kurabiye tarifini mutlaka denemeliler. Gerçekten yerken bezenin vermiş olduğu doku şahane oluyor. Eminim çocuklar da bu kurabiye tarifini çok sevecekler. Çayın, kahvenin yanında kurabiyenin lezzeti, bezenin katmış olduğu çıtırlık gerçekten şahane oluyor. Kanalımda birbirinden değişik, birbirinden lezzetli çay saati tarifleri, kurabiye tarifleri bulabilirsiniz. Bir göz atmayı unutmayın derim. Umarım buraya kadar izlemiş ve tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Kanalıma yorum ve beğenilerinizle destek olmayı unutmayın lütfen. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.